Dur, sana çok içeriden, çok derinden bir şey soracağım derttaşım. Son zamanlarda herkes hızla ilerlerken, herkesin işi rast giderken, senin yerinde saydığını, hatta sanki sürekli geriye gidiyormuşsun gibi hissettiğin oluyor mu? Sanki neye elini atsan kuruyor, çabaladıkça daha da geriye düşüyorsun. Herkes başarılarını, mutluluklarını anlatırken sen içten içe o kahredici soruyu soruyorsun. Neden ben ilerleyemiyorum? Neden her şey beni geriye çekiyor? Dışarıdan bakanlar senin pes ettiğini, tembellik ettiğini ya da yorulduğunu sanıyor. Ama sen çok iyi biliyorsun ki sen sadece görünmez, devasa bir duvarı itmekten yoruldun. Eğer şu an bu kelimeler o sessiz odanın içinde senin karşına çıktıysa, bil ki bu boş bir tesadüf değildir. Bu, senin o yorgun ruhun için hazırlanmış ilahi bir tevafuktur kardeşim. Sana doğru gelen her şey, tam da olması gereken o kusursuz anda gelir. Bugün sana hayatındaki o kahredici geriye çekilişin aslında ne anlama geldiğini, o muazzam ilahi sırrı fısıldayacağım. Ama önce eğer bu kelimeler şu an o yorgun kalbine merhem olmaya başladıysa, şu an aşağıya, yorumlara in ve tevekkül yazarak bu ilahi sürece olan teslimiyetini mühürle. Bunu yap ki belki dünyanın bir başka ucunda seninle aynı karanlıkta ben geri kaldım diye ağlayan bir derttaşın senin o kelimeni görecek ve ben yalnız değilmişim diyerek senin sayende ayağa kalkacak. Hazır mısın kardeşim? O zaman şimdi omuzlarındaki o kendini başkalarıyla kıyaslama yükünü yere bırak ve o muazzam sırrın içine birlikte girelim. İnsan zihni her zaman düz, pürüzsüz bir çizgide ilerlemek ister. Sürekli yükselmek, sürekli kazanmak, hep bir adım öne gitmek. Ama ilahi nizamın matematiği asla bizim o kıt aklımızdaki gibi çalışmaz kardeşim. Şeyhülecber İbn Arabi'nin asırlardır fısıldadığı o sarsıcı sırrı şimdi kalbine indir. Bazen ilerlemiyormuşsun gibi gelir, bazen sanki sürekli geriye gidiyormuşsun gibi hissedersin. Bu büyük bir göz yanılmasıdır. Çünkü okun hedefe gidebilmesi için önce yayın gerilmesi, yani okun geriye doğru çekilmesi gerekir. İşte hayatındaki o acı veren geriye çekiliş, aslında senin o muazzam atılımın, o ilahi fethin için yapılan en büyük hazırlıktır. Sen geriye düştüm, kaybettim sanıyorsun. Oysa kudret eli seni o devasa yayda geriye doğru çekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü senin menzilin çok uzak kardeşim. Senin hedefin sıradan insanlarınki gibi hemen şurada değil. Uzağa fırlatılacak bir ok, hedefine saplanmak için çok daha fazla geriye çekilmek, o yayı çok daha fazla germek zorundadır. Bana inanmıyorsan, Hazreti Yusuf'un o gözyaşlarıyla dolu yolculuğunu düşün. O muazzam bir ilahi rüya görmüştü. Ama o rüyanın tecellisi için hayatı önce hep geriye gitti. Kardeşleri onu o karanlık kuyuya attı, sonra köle olarak satıldı, iftiraya uğradı ve yıllarca o soğuk zindana kapatıldı. Zahirde, yani dışarıdan bakan sıradan bir göz, Yusuf sürekli geriye gidiyor, sürekli dibe batıyor derdi. Ama o karanlık kuyu bir hata değildi. Devasa bir kapıydı. O soğuk zindan bir ceza değildi. Muazzam bir medreseydi. Allah onu geriye çekmiyordu. Onu Mısır'a sultan yapmak için o ilahi yayı yavaşça ve kusursuzca geriyordu. Eğer Hazreti Yusuf o kuyuya atılmasaydı, o zindanda o çileyi çekmeseydi, kaderinde yazılı olan o yüce makama asla ulaşamazdı. İşte senin hayatındaki o gerilemeler, o bitmek bilmeyen bekleyişler, ellerinden kayıp giden o fırsatlar da tam olarak böyledir kardeşim. Sen rızkın kesildi, kapılar yüzüne kapandı, herkes ilerlerken ben geride kaldım sanıyorsun. Oysa sen, o görünmez ilahi eller tarafından senin için yazılmış o büyük nasibe hazırlanıyorsun. Ama burada
o ince, o keskin çizgiyi çok iyi anlaman lazım derttaşım. Tevekkül etmek, her şeyi bırakıp elini kolunu bağlayıp bir köşede tembelce oturmak demek değildir. Hakiki tevekkül, tohumunu toprağa ekmek, tarlanı sürmek, ter dökerek suyunu vermek ve sonra gökyüzüne bakıp Rabbim, mahsulü verecek olan ancak sensin. Ben üzerime düşeni yaptım. Gerisi senin sonsuz keremine kalmıştır diyebilmektir. Sen vazgeçmeden o tohumu ekmeye devam edeceksin. Sırtından ter akacak, kalbin yorulacak ama o okun yaydan fırlayacağı o kusursuz anı, o sarsılmaz imanla bekleyeceksin. Şu an o yayın üzerindesin kardeşim. Canın yanıyor, ruhun geriliyor, artık dayanacak gücüm kalmadı diyorsun. Ama o gerginliğin tam ortasında sana o şah damarından daha yakın olan Rabbine güven. Çünkü o geriye çekilişin bittiği an, o parmakların açıldığı an hayatındaki en büyük, en ihtişamlı sıçrayışın olacak. Şimdi seninle o fırtınalı denizin durulduğu, hakikatin o berrak sularına ulaştığımız yerde, kalpten kalbe o en son ve en mahrem konuşmamızı yapalım. Sen ki o gerilmiş yayın üzerinde sabırla bekleyen, o acıya katlanan seçilmiş bir ruhsun ama seni asıl yoran şey o geriye çekilme süreci değil, içini kemiren o sinsi ve karanlık histi. Ya o ok hiç fırlamazsa, ya başaramazsam, ya ben sonsuza dek burada bu karanlıkta kalırsam, şimdi kalbine o muazzam ilahi sırrı indiriyorum kardeşim. Korku bir illüzyondur. O sadece varlığı olmayan bir gölge, zihninde geçmişin travmaları ve geleceğin endişeleriyle örülmüş sahte bir hikayedir. Allah o yayı gererken senin korkup pes etmeni değil, senin o korku diyarından çıkıp kayıtsız şartsız bir iman ve emniyet yurduna göç etmeni bekliyor. Bunu bütün hücrelerinle bil. Güven, okyanusun ortasında fırtınaya yakalansam bile, geminin kaptanının en merhametli olan Allah olduğunu bilmektir. Ne zaman o geri kaldım korkusu içine düşse, o karanlık sese dön ve de ki, sen bir yalandan ibaretsin. Benim Rabbim var ve o bana yeter. Harekete geçmediğin sürece korku sana bir devin gibi görünür. Ama Bismillah deyip o imanı kuşandığında, o ilk adımı attığında, o devin bir cüceye dönüştüğünü hayretle izleyeceksin. Kendini küçümseme devri bitti. Kendinden şüphe etme devri kapandı kardeşim. Sen bir hiç değilsin. Sen Hakk'ın o aziz, o seçilmiş kulusun. Şimdi senden çok kıymetli, çok hayati bir ricam var. Bugün çevrende yüzü gülen ama içi kan ağlayan, herkes ilerliyor, ben geri kaldım diye sessizce kendi kendini yiyip bitiren, karanlıkta pes etmek üzere olan birini tanıyorsan, lütfen bu sesi, bu videoyu ona ulaştır. Belki senin göndereceğin bu tek bir mesaj, onu o uçurumun kenarından alacak ve ben yalnız değilmişim, Rabbim beni hazırlıyormuş diyerek senin sayende yeniden doğacak. Eğer bu fısıltılar o yorgun kalbinde bir inşirah, bir sükûnet yarattıysa, bu hakikat yolculuğunda bizimle kalmak için kanalımıza abone ol. Ki her hafta o karanlıkları yırtacak yeni bir sırla senin o güzel kalbinde buluşalım. Buraya kadar benimle yürüyen sen, korkularına rağmen o umuda sımsıkı sarılan sen, bütün hücrelerinle şunu bil, çok seviliyorsun. Artık güvendesin. Adımların yönlendiriliyor, sen daima korunuyorsun. Zafer, sabredenlerin ve Rabbine kayıtsız şartsız güvenenlerindir. Allah'a emanet ol kardeşim.